Orta saha, oyunun kalbi. Bu videoda fark yaratan orta saha aklını sade ve net şekilde çözüyoruz. Rolleri doğru anlayıp strateji belirlemezsek orta sahamız hasta bir kalp olur, ritmi bozulur. Oyun tarzları video serimizde kaleci ve defans oyun tarzlarını tamamladık. Bu video ile oyun tarzlarında orta sahaya adım atıyoruz. Videoyu beğen ve abone ol. Ön libero. Oyun planında olmazsa olmaz ancak yalnız bir adet olması gereken oyun tarzıdır. Orta saha defansının kirişidir. Eskiden defansta stoperler ile kaleci arasında süpürücü görevi gören libero oyuncusu vardı. Aynı işi orta saha gerisinde yapan mevki ise ön liberodur. PES veya e-futbol oyununda oyun tarzı olarak yer almaktadır. Gerçek futbolda eski alışkanlıklardan dolayı tüm DOS oyuncularından ön libero diye bahsedilebilmektedir. Bu durumu karıştıran arkadaşlar için izah etmek istedim. Bu bilgilendirmenin ardından ön libero oyun tarzını açarak devam edelim. Kadroda kaç defansif orta saha kullanılacağı ayrı konudur. Ön libero oyun tarzı futbolcu hem olmazsa olmazdır hem de yalnız bir adet olmalı ve orta saha geri merkezinde konumlanmalıdır. Orta sahamızın hatta oyun planımızın savunma merkezidir. Yerine getirdiği defansif görevler yalnızca top kapmaktan ibaret değildir. İyi top kapar, gerektiğinde geri ve yan paslarla oyunu soğutabilir, dikine ve bazen diagonal paslarla derin oyun kurabilir, karşı takım geri yaslandığında ceza sahası dışından şut fırsatı kollayabilir, hava toplarında cesur ve genellikle başarılıdır. E-futbol oyununda işini en disiplinle yapan, görev bölgesine en hakim oyun tarzıdır. Boş lak sevmez, esprilerinize gülmez ama iş sevdasından vazgeçmez. İşi top kapmakla başlar. Bazen "pardon topu alacaktım" der ve nazikçe top kazanır. Bazense "ver lan" diyerek hem rakip hem hakem haklarına tecavüz edebilir. Yine de sert girmeyin, sonraki maç en ihtiyacımız olacak oyuncu bu beyefendidir. Yanında başka defansif orta saha oyuncusu kullanacaksanız yok edici, tam orta saha veya orkestra şefi tercih edebilirsiniz. Ancak merkez defansif orta saha oyuncusu ön libero olmalıdır. Önemli bir konu daha var. Ön liberoya ekstra talimat vermeyiniz. Bilirsiniz, işini zaten iyi yapan insanlara talimat verildiğinde verim kaybı yaşanır. Ön liberoya defansif talimat verdiğinizde bir talimat hakkınız boşa gider. Çünkü ön libero alanını zaten çok gerekmedikçe terk etmez. Hele derin çizgi talimatı verirseniz olmazsa olmaz dediğimiz ön libero yok olur. Bu durumda ona arka libero demelisiniz. Derin çizgi ihtiyacınız varsa orta sahada bunu bir yok edici oyuncusuna verin. Bu işi en iyi o yapar, özellikle hava topu iyiyse. Ön libero adı verilen bu robota görevleri fabrika imalatında yüklenmiştir. Bırakın işini yapsın, ekstra görevlerden hiç hoşlanmaz. Videoyu beğen ve abone ol. Tam orta saha oyun tarzı ile devam edeceğiz. Oyun tarzları dışında hangi konuda video yapmamı istediğini yorumlara yaz. Tam orta saha. Box to box yani iki yönlü orta saha oyuncusudur. Bilmeyen kardeşler için box to box kavramını kısaca izah edelim. Kutudan kutuya yani iki kutu arasında aktif bulunan oyuncudur. Bu iki kutu her iki ceza sahasıdır. Tam orta saha tarzındaki oyuncular maç boyunca hem savunmaya yardım eder hem de hücumlara katılır. Pozisyonlarını sabit tutmaz, boşlukları kapatma konusunda etkilidir. Pas arası yapar, top kapar, hızlı koşularla ileri çıkar. Savunmadan hücuma bağlantı sağlayabildiği için kontra ataklarda kıymetli role sahiptir. Yürümeyi hiç sevmez, daima koşar, maç bitse de o koşmaya devam eder. Tam verimli kullanabilmek için özel basımlarda dayanıklılığını düşürmemeye dikkat edin. Hatta olabildiğince dayanıklılığı yüksek tutun. Genellikle iyi defans yapar ancak ön libero gibi temel defans görevi üstlenmez. Denge oyuncusu değildir. Doğru sistem ile takımın motoru olur. Hızlı tempolu oynamayı, oyunu hareketli tutmayı seviyorsanız merkezde bir ön liberonun her iki yanına tam orta saha oyuncusu konumlandırın. Maçlar sizin için daha zevkli hale gelecektir. Evde, okulda veya iş yerinde çok çalıştığı halde takdir edilmeyen ama yine de memnuniyetsizlik göstermeden yüksek motivasyonla çalışan şahsiyetler vardır ya. İşte yeşil sahaların o şahsiyeti tam orta saha oyun tarzına sahip futbolculardır. Her maçın gizli kahraman adaylarıdırlar. Benim tam orta saha oyun tarzlığı gerçek hayattaki favorim Chelsea dönemindeki Michael Essien'dir. Sen de favorin olan tam orta saha oyuncusunu yorumlara yaz. Videoyu beğen. Orkestra şefi.
oyunun en akıl dolu oyun tarzıdır. Top ayağına geldiğinde yeşil sahayı bir satranç tahtası gibi görür. Defansif orta saha ve göbek pozisyonunda oynar. Defansif yönleri güçlüdür ancak çok koşmayı ve pres yapmayı sevmez. Savunmayı da akılla yapar. Topu almadan önce kime atacağını, pas verirken ise topu alacak oyuncunun topla ne yapabileceğini düşünür. Sağdaki strateji dehası. Bu strateji dehası aklı ile her zaman bir hamle öndedir. Kısa oynar, uzun oynar. En doğrusunu o oynar. Şov yapmaz. Maçı kazandıracak hamleyi düşünür. Rakibin dikkatini çekecek koşular atmaz. İlgisiz gibi görünür, gizlenir. Rahat pas alabileceği şekilde boş alanlarda bulunmaya çalışır. Rahat pozisyonda topa sahip olursa rakip için çok geç diyebiliriz. Ya gol pasını atar ya da gole giden atağı başlatır. E-futbol oyununda pasları en isabetli, özel pas yetenekleri en fazla olan oyun tarzı orkestra şefidir. Siz oynarken top orkestra şefine geldiğinde forvetiniz top istiyorsa hemen ona atın. Top istemiyorsa, sıkı markaj altındaysa gole giden atağı başlatacak şekilde ofansif orta saha veya en müsait ileri kanat oyuncusuna pas atarak topu forvete verecek fırsatı kollayın. Tabi papaz her zaman pilav yemez. Bazen rakibi uyutacak şekilde geri ve yan paslar yapın, anı geldiğinde topu orkestra şefi ile buluşturun. Defansif orta saha olarak oynatacaksanız ön libero gibi merkezde değil, ön liberonun sağında veya solunda konumlandırın. Forvete sık sık ani uzun paslar atarak gol arayacaksanız orkestra şefinin şut gücünün yüksek olmasına dikkat ederek özel basım yapın. Uzun paslarda pas isabeti ve şut gücü çok önemlidir. Forvette ofansif farkındalığı yüksek bir fırsatçı golcü kullanın. Oyun tarzları video serimiz devam edecek. Başka hangi tür videolar hazırlamamı istediğinizi yorumlar kısmına yazın. Yapacağınız olumlu veya olumsuz eleştiriler benim için çok değerli. Tabii ki seviyeli olduğu sürece. Bugün 3 oyun tarzını daha anlatarak bazı tavsiyelerde bulunduk. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese keyifli oyunlar, iyi günler.